Evet dostlarım, yeni bir şaseyle karşınızdayız. Türkiye'de yine bir ilk olacak. Sakura D6'nın kutu açılışı ve kısacası sizlere göstermek istiyoruz. Şurada 2-3 tane stikeri var. Şu lastikler. Şunlar motor mount olması lazım. Şu şekilde bir silikon yağlar, vida sıkma aparatları. Şurada da ne var? Amortisör seti var. Şurada steering galiba. Evet, direksiyon sistem. Burada da herhalde üst koruyucu, servo mount gibi bir şey var. Şimdi onları tek tek size göstereceğiz. Şu da herhalde batarya tutucu olması lazım. Şu da ana şase. Şu da neymiş? Difler. Kilitli dif olması lazım diye tahmin ediyorum. Yok, kilitli dif değil galiba. Ondan sonracıma şu kutuyla bir işimiz yok. Şimdi arkadaşlar, şu birincisi, şu ikincisi, şimdi arkadaşlar D6'nın diğer D5'lerden farkı, hatta D4, D3 tabi D3 tamamen farklı. Bunların hepsinin farklarının olduğu bir videoda yapacağız. D3, D4, D5 ve D6 bir liste şeklinde hazırlayacağız. İşte motorların konumları, servoların konumları, şaselerin artıları, eksileri, işte parçaların modlama parçalamaları vesaire gibi. Şimdi onu daha sonra ilerleyen zamanlarda göstereceğiz. D6'nın bu şekilde bir montaj kılavuzu var arkadaşlar. Bu bizim aldığımız araç, motoru ortada, üst tarafta kayışlı olan versiyon. Bunun da 1-2 tane çeşit versiyonu var. URR ve LRR, yani upper motoru üstte olan kısım, bir de motoru left, lower aşağı tarafta olan kayışlı kısım. Bir de ben onu bunda mı gördüm, D5'te mi gördüm tam hatırlamıyorum ama kayış olmadan dişli sistemleriyle bir aktarma organı var. Yani bu SCX-10 Chrysler araçlarının şanzımanı gibi içeride otomatik böyle dişlilerin olduğu bir sistem var arkadaşlar. Şimdi buna ilerleyen zamanlarda hızlı size kısa videolar halinde mesela birinci, ikinci kısım, üçüncü kısım diye part göstereceğim. Zaten toparlama videosu uzun bir seri olacak ama öncesinde örnek veriyorum, birinci kısım. Bu ne anlatıyor? Burada ne çıkıyor? Bu parçalar nasıl toplanıyor? Bunları size göstereceğim. Bu aynı zamanda bir kılavuz niteliğinde bir video olacak arkadaşlar. Bu sadece giriş olan kısmı. Şimdi burada da detaylı bir şekilde ürünün içerisinden neler var, neler çıkıyor göstermiş. Daha önceki versiyonlarda da bu şekilde güzel bir kitapçığı vardı. Hatta D5'inki de burada olması lazım. Şu da D5'inki idi. Bunda da yine aynı şekilde göstermiş. Tabi burada renkli değildi, siyah beyazdı. Farklardan bir tanesi de bu. Güzel kullanma kılavuzunda toparlama videosunda hepsini renkli göstermiş. Burada biraz daha siyah beyazdı. Birinci kısım, işte ikinci kısım gibi bu şekilde gösterecek, size anlatıyordu. Burada da tamamen renklendirilmiş arkadaşlar olay ve şu şekilde numaralandırılmış birinci kısım. Yani şu birinci kısımda neleri birleştireceğiniz şu şekilde gösterilmiş. Hangi parçalar var, işte hangileri sırayla geliyor. Önce bunları ana sayfada göstermiş. Sonra birinci kısmı da bölümlere ayırmış. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 diye ayırmış. Bunlar da kendi arasında bölümlendirilmiş. Aslında güzel bir toplama kılavuzu da hazırlamışlar. Yani karıştırabileceğiniz bir seçenek yok. D5'inkinde biraz bu hem renkli olmadığı için, bunlar da sıra göstermediği için biraz karışıklıkmış gibi görünüyor olabilir ama aslında çok kolay, güzel bir kullanma kılavuzu hazırlamışlar. İkinci bölümde ise aracın şasisi var. Steering kısmı, işte servoların dönüş kısmı ve dönüş sistemiyle alakalı bir iki parça demiş. Köprü bağlantısı vesaire, rulmanları göstermiş. Steering parçası şunun içerisinde. Üçüncü kısımda ise bakalım, üçüncü kısımda da ne demiş? Burada da pil montajı, pil mount vesaire demiş. Aynen dediğim gibi pil tutucusu vesairesi var. Dördüncü bölümde bakalım. Dördüncü bölümde ise aracın arkadaki kayış sistemini kurdurtuyor. Şurada biraz burada yoğun bir parça var. Herhalde en kalabalığı bu olması lazım. Çünkü arka kısım, motorun tutacağı kısım şu şekilde resimde gösteriyor.
Bu bitince de bu şekilde olacakmış. Bunları tek tek gösteriyor. Vidaların hangilerinin bağlantı olacağı vesaire vesaire gibi. 5. kısımda ise ne yaptırıyor bize? Burası 5 değil. Burası da 5 değil. 5. kısım burası. 5. kısımda da servo mount'un üst kısmında ana bir parça var. Onu bağlattırıyor. Burada bir servonun koluyla tekerin döndüren uzun demir parçayı bağlattırıyor. Tam brake. Öyle okunuyor herhalde. Aynen öyle. 5. kısımda bu. 6. kısma gelecek olur isek 6. kısımda da tekerlerin kolları, arm kolları, süspansiyon tutucular ön ve arka olarak ayırmış. Aynı zamanda burada bir disk fren sistemi de var. Görüntü olarak şu şekilde güzel bir görüntü sağlıyor. Burada da tek tek parçaları göstermiş. Bittiği zaman da şu şekilde olacakmış. Bakalım, evet, ona benzeyecek. Ondan sonracıma şu kaçtı? 6. 7. kısma gelelim. 7. kısımda ise amortisörleri kurduruyor. Süspansiyonların kurulumu var. Süspansiyonlar tabi bu şekilde parça parça geldiği için yağları bunun içerisinde arkadaşlar. Süspansiyon yağları, diferansiyel yağları ve vidaları sıktığımız zaman loksel denilen kırmızı bir aparat, o da bunun içerisinde. Vidaları sıkarken de onu kullanıyoruz tabii ki de. Bu şekilde göstermiş, tek tek kaç miligram koyacağınızı falan söylüyor burada. Öyle bir şeyler söylüyor. Burada ne demiş? Üst kapağını kapatıp dikkat edin vesaire. Bazı kısımlarda mesela hatta şimdi dikkat edin diyor. Burada diyor. Burada diyor fazla bastırmayın. İşte bir aparat var diyor. Aparat vasıtasıyla takabilirsiniz diyor. Önce diyor arkayı takın, ondan sonra ön tarafı takın gibi değişik bir olay söylüyor. Bunların hepsini size tek tek söyleyeceğiz. 7. kısımda bu. 8. kısımda aracın tekerleri ve kep kulelerini anlatıyor. Kep kulelerinde takıldıktan sonra araç hazır bir hale geliyor. Ardından size elektronikle alakalı dişlilerin oranı, işte kayış sistemindeki pinyon sıfır oranı, hepsinin tablosu kaça kaç olur, işte kaçlık takarsan kaça kadar uyar, bunlara gösteren bir tablo oluşturmuşlar. Buna göre de pinyon sıfır seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada da ön ve arka için steering'in, yani dönüş sisteminin açıları ile alakalı kaç milimetre vesaire ne kullanacağınız onları size göstermiş. Burada da bir tablo hazırlamış. Bu tabloya göre hazırlıyorsunuz muhtemelen. Doldurduktan sonra elinizde böyle bir hazır şablon oluşmuş oluyor. Bilgileri burada yazıyor. Aynı şekilde burada da devam ediyor. Arkaya göre nasıl kurduysanız, öne göre nasıl kurduysanız şasenin içerisine göre bu muhtemelen umarım buna bu şekilde hazırlamışlar. Burada da parçaların listesini gösteriyor. Evet, şimdi bu şekilde bir kitapçığımız da mevcut arkadaşlar. Şimdi aracı yavaş yavaş bir kuralım. Yetiştirebilirsek bu hafta ya da önümüzdeki hafta videosunu da yayınlarız. Siz bunu yayında izlediğinizde muhtemelen araç hazır olmuş olur. İyi de bir elektronik sistem seçeriz. Speedpation 10.5T bir motor ESC. Ondan sonra Savox ya da JX'in hızlı bir servosunu takarız. Skyraiser'in de bir elimde galiba gyros var. Onu da taktıktan sonra size tek tek anlatacağız arkadaşlar. Şimdi gelin bir toparlama videosuna geçelim.